bir örnek var. Bu örneğin tam da zamanı. Diyorum ki Türkiye'de menemen yapmak lüks oldu. Diyeceksiniz ki ya menemenin nesi lüks? Bakın şu anda zincir marketler olarak bilinen A101, Şok, Migros vesaire, BİM gibi marketler. En ucuz domatesin kilosu arkadaşlar 10 lira. 10 lira. 4 kişilik bir aileyi düşünün. 1,5 kilo domates alırsa 15 lira. 4 tane yumurta kırarsa şu anda bu zincir marketlerde yumurtanın en ucuzunun fiyatı 1,25 5 lira yapar yumurta. Yetti sana 20 lira. İçine 2 liralık da yağ koyacaksın. Etti sana 22 lira. Biber koyacaksın. Hadi 3 lira da o biber olsun. 25 lira. Ocağı yakacaksın. Onu yapacaksın. Hadi 1 lira da öyle koy. 26 lira. Hadi 25 lira diyelim. Bir öğün. 4 kişi oturacak. 3 tane de ekmek yiyecek en az. Etti sana 28 lira. 28 lira. Bir öğünde. Bir evde 3 öğün yemek yenirse 28 çarpı 3 ne yapar? 84 lira yapar. 84 lira bir öğünün maliyeti. Bir günün maliyeti. 84 lira bir günün maliyeti. Hadi siz söyleyin şimdi, menemen lüks mü değil mi arkadaş? Ben lüks olduğunu söylüyorum. Bunu da şunun için örnek veriyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki Avrupa Birliği denilen bu yapı hala Türkiye'nin gırtlağına yapışıyor. Ya işte anlatıyoruz bak, Türkiye'de menemen bile lüks olmuşken Türkiye'nin kalkıp Avrupa Birliği'nden söylemiş olduğu daha fazla göçmeni alma, barındırma, yedirme, içirme şansı yok kardeşim. Kendi vatandaşı için menemen lüks oldu. İşte bunun için anlatıyorum. Tam zamanı diyorum ya. İşte bunun için. Avrupa Birliği'nde insaf falan yok. Avrupa Birliği'nde tek bir şey var. Çıkarları var kardeşim. Başka da hiçbir şey yok. 60 yıldır zaten öyle olmasaydı Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alırlardı. Şimdi almıyorlar. Almayacaklar da. Almayacaklar. Bir tek yol var. Söylüyorum, Avrupa Birliği'ne girmenin bir tek yolu. Kapıları açacaksın. Ne kadar göçmen, mülteci varsa Avrupa'ya gidecek. O zaman Avrupa Birliği senin ayağına gelecek. Diyecek ki ne olur kapıları kapat. Bu göçmenleri burada tut. Sana vize serbestliği verelim. Adaylık verelim. Onu verelim, bunu verelim. Onun haricinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı diye bir şansı yok arkadaşlar. Sıfır. Yok. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Hiç kimse. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de mutlaka bir like atmanızı, beğeni atmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere bazı ülkeler eğer o ülkeden belirlenen fiyat aralığında bir ev, iş yeri vesaire alırsanız ya da bir yatırım yaparsanız size vatandaşlık ya da yaşama hakkı veriyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de de 250 bin dolar, euro olarak ise 215 bin euro değerinde bir ev, arsa, tarla vesaire alırsanız size vatandaşlık hakkı veriliyor. Şimdi bununla ilgili olarak özellikle bizi Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve 2021 yılları arasında kaç tane yabancıya konut edinme, arsa, tarla edinme yoluyla vatandaşlık verildiğini açıkladı. Bakın, bakanlık 19.630 yabancı gerçek kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı amacıyla 30.358 adet taşınmaz edinerek
uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır denildi. Bu kapsamda 1218 arsa, tarla ve 29.140 konut satışı gerçekleştirildi. Yani yaklaşık 30.000 diyelim. Şimdi 215.000 euro veriyor adam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alıyor. Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de, Belçika'da, Avusturya'da, Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da, İngiltere'de böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Böyle bir şey hiçbir yerde mümkün değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu 215.000 euroya bu insanların cebine koymayı ben doğru bulmuyorum. Ne kadar Iraklısı varsa cebinde para olan, Suriyelisi varsa, İranlısı varsa, Dubai'lisi varsa, bilmem nerelisi varsa geldi ve Türkiye'den konut alarak vatandaşlık hakkı kazandı. Bizim dünyanın dört bir yanında bulunan gurbetçi vatandaşlarımız, bunların içerisindeki büyük bir kısmı o ülkenin vatandaşı olabilmek için yıllarca çalışmak zorunda. Yıllarca kanunlara tam dört dörtlük bir şekilde uymak zorunda. Ama Türkiye'ye gelen cebinde 215.000 euro olan kişilere vatandaşlık veriliyor. Şimdi bunlar sadece kişileri. Şimdi adamın bir tanesi evli. 3-4 tane de çocuğu var. Hanımı var. Onlara da vatandaşlık veriliyor. Etti mi sana bu rakam 120-130 bin? Adam bir tane konut alıyor, diyor ki kardeşim diyor benim de evliyim diyor. Çoluk çocuğum var. Babadan dolayı çocuklar da vatandaş oluyor. Şimdi Almanya'yı düşünelim. Bir tane İranlısı, Iraklısı, Suriyelisi Almanya'ya geliyor. Cebinde de 215.000 euro var. Benim 215.000 eurom var. Buradan ev alacağım, arsa alacağım, tarla alacağım. Bana Alman pasaportunu verir misin? Alman vatandaşlığını verir misin? Senin kolundan tuttukları gibi camdan aşağı atarlar. Camdan aşağı atarlar. Ben ana vatanımın uyguladığı bu politikayı doğru bulmuyorum. Türkiye'ye döviz gelsin diye, para gelsin diye uygulanan bir yöntem. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu en iyi bilenler de bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz. Hadi sen Amerika'ya git bakalım, Avustralya'ya git bakayım, Kanada'ya git bakalım. Benim cebimde 215.000 euro var. Bırak sana vatandaşlığı, sana vize bile vermiyorlar, vize vermiyorlar. Türkiye'yi düşünün bakalım. Özellikle yurt dışında izleyen vatandaşlarımız daha iyi biliyor. Yakınlarınız ya da bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız Almanya'ya gelmek istediğinde, Fransa'ya, İsviçre'ye gelmek istediğinde o konsoloslukla neler yapıyorlar? 1 milyon tane belge istiyorlar. Belgelerin tam olmasına rağmen yok diyor. Sen diyor uygun görülmedin diyor. Sana vizeyi vermeyiz, gidemezsin diyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir tablo var. Bunun karşılığında benim vatanımın pasaportunun, vatandaşlığının bu kadar ucuz bir şekilde elini kolunu sallayan insanlara, Türkiye'ye gelen insanlara verilmesi yanlış, yanlış, yanlış. Bundan artık kısa bir süre sonra artık dönülmesi gerekiyor. Yeter artık. 215.000 euro dediğim para, değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 2 milyon falan yapıyor yani. 2 milyon 100 bin diyelim. O civarda bir para yapıyor. 2 milyon 200 bin ya da 250 bin neyse işte. Bu kadar ucuz olması benim içime sindiremediğim bir şey. Parayla verilmesine de karşıyım ben. Komple parayla karşıyım ama hadi ülkenin ekonomisine katkı olsun. Ya kardeşim birine vatandaşlık verdiğin zaman onun çocuğu, çoluk çocuğu, torunu, ondan sonraki doğacakları bilmem neler hepsine sen aslında vatandaşlık vermiş oluyorsun. Daha dünyaya gelmemiş olana da vatandaşlık veriyorsun. Böyle bir şey olmaz. 215.000 euro. Arkadaşlar nedir ya? Ben parayla verilmesine komple karşıyım ama hadi veriyorsan da kardeşim bu nedir ya? Elini kolunu sallayan zaten Türkiye'ye giriyor şu anda. Gidin Türkiye'ye. Büyük şehirlere gidin.
Göçmenden, yabancıdan geçilmiyor ve bunların arkadaşlar hani Almanya'daki gibi, Fransa'daki gibi, Hollanda'daki gibi hani entegre edilmesiyle ilgili hiçbir şey yok ki. Adam Almanya'ya alıyor. Diyor ki gel bakayım dili öğreneceksin. Şu okula gideceksin. Şunu yapacaksın. Şu kurallara uyacaksın. Cebine harçlığını da koyuyor. Yani onu topluma entegre ediyor. Alıştırıyor. Bizde Türkiye'de nasıl? Saldım çayıra Mevlam kayırma. Adam giriyor. Van sınırından bir giriyor bir bakıyor. İstanbul'da Aksaray Meydanı'nda selamun aleyküm diyor sana. Gerçekten tablo bu arkadaşlar. Abartmıyorum. Yaklaşık resmi olmayan rakamlara göre 10 milyon mülteci, göçmen Türkiye'de var şu anda. Türkiye'nin nüfusunun 8'de biri yaklaşık göçmen, mülteci. Hadi işin içerisinden çıkın bakalım çıkabiliyor musunuz? 10 yıl sonrayı düşünün bakalım ne olacak? 20 yıl sonrayı düşünün bakalım ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi ülke bu kadar kolay bir şekilde pasaportunu, vatandaşlığını veriyor? Allah aşkına lütfen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız videonun altına yazsın. Mümkün mü böyle bir şey ya? Bırak vatandaşlığı. 10-15 yıl yaşıyor. Sınır dışı deport edilenler var. Kolundan tutuyor, atıyor. En ufak bir hatasında. Ama Türkiye al sana vatandaşlık, al sana pasaport. Yapmayın arkadaşlar. Yanlış. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu olayla ilgili tepkilerini biliyorum. Daha önce de benzer bir yayın yapmıştık, video yapmıştık bununla ilgili. Altına yazılanlar bütün vatandaşlarımızın bu durumun canını sıktığını gösteriyor. Böyle bir şey olmaz. Para için vatandaşlığını nasıl veriyorsun? Ya bırak kardeşim, bırak aç kalalım ama bu kadar kolay bir şekilde vatandaşlığı vermeyin. Enteresan. Saygıdeğer izleyicilerim, az önce ifade ettiğim gibi bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra bize destek olmak için videolarımızı beğenmenizi, bir like atmanızı sizlerden rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum.